Kadim Türklerde kadın ya kutsaldı ya da korkulacak kadar güçlüydü. Birazdan seyredeceğiniz bu video Umayyana'dan Bilge Hatunlara uzanan sonradan unutturulmuş bir gücün hikayesi. Kadim Türk kadınının, yani kaybolmuş Türk kadının, aslında bizim unuttuğumuz Türk kadının hikayesi. Eğer bu tür anlatıların devam etmesini istiyorsan videoyu beğenerek ve kanala abone olarak buna katkı sağlayabilirsin. Ayrıca izlerken aklına takılanları, katıldığın ya da itiraz ettiğin yerleri de yorumlarda konuşmak isterim. İyi seyirler. Hiç düşündün mü bir toplumda kadının gücü ne zaman görünmez olur? Ne zaman sadece hatıralarda, masallarda ve kırpılmış anlatılarda kalır? Bir zamanlar bu topraklarda kadın yalnızca doğuran değil, koruyan, yön veren, söz söyleyen bir figürdü. Gök ile yer arasında aracı olur, devleti ayakta tutar, gücü taşır, hafızayı korurdu. Ama sonra bu güç anlatılardan yavaş yavaş silindi. İsimler kaldı, roller daraldı. Hatırladığımız şeyler eksildi, unutulan şey ise büyüktü. Unutulan kadim Türk kadınının Türk kozmolojisindeki yeriydi. Türk kozmolojisi 101 videosunda, ki şurada bir yerde görebilirsiniz linkini, evrenin nasıl kurulduğunu konuştuk. Gök, yer ve yeraltı arasındaki dengeyi konuştuk. Kayrahanlığı, Ülgeni, Erli'yi anlattık. Ama o anlatıda bilerek bir yere girmedik. Çünkü o video evrenin nasıl işlediğini anlatıyordu. Şimdi başka bir sorunun peşindeyiz. Bu düzen neden başladı? Türk mitolojisinde bu sorunun tek bir cevabı yok. Her anlatı yaratılışı aynı noktadan başlamaz. Bu bölümde dayandığımız anlatılar özellikle Altay ve Yakut yaratılış geleneğindedir. Bu anlatılara göre varoluş kendiliğinden başlamaz. Bir güç vardır, evet, ama güç tek başına yeterli değil. Önce bir fark ediş gerekir. Yaratımın artık mümkün olduğu bir anın sezilmesi, zamanın dolduğunun anlaşılması gibi. İşte bu fark ediş Akana ile temsil edilir. Akana yaratan bir tanrı değildir. Yasa koyan bir otorite de değildir. Ama yaratımın başlaması gerektiğini bilen bilinçtir. Altay anlatılarında Akana suların üzerinde beliren, seslenen ama buyurmayan bir varlık olarak çıkar karşımıza. Ne emreder ne zorlar. Sadece şunu söyler: zamanı geldi. Bu yüzden Akana yaratılışın merkezinde değil, yaratılıştan hemen önce durur. O eylem değildir, ilhamdır. Bu fark edişten sonra yaratımı başlatan irade devreye girer. Altay anlatılarında bu iradenin adı Kayrahan'dır. Kayrahan yaratımı başlatır ama doğrudan müdahale eden bir tanrı değildir. O bir yüz değil, bir kozmik yasadır. Yasa işler ve bu yasa tek yönlü işlemez. Denge karşıtlıkla mümkündür. İşte bu yüzden aynı yasadan iki farklı işleyiş doğar: Ülgen ve Erlik. Ülgen düzeni kuran, yaşamı mümkün kılan taraftır. Erlik ise bozan gibi görünen ama aslında sınayan, bedeli hatırlatan güçtür. Biri olmadan diğeri anlamlı değildir. Ve bu düzen kurulduğunda hayat başlar. Ama hayatın başlaması onun korunacağı anlamına gelmez. İşte tam bu noktada kadın figürü bir kez daha karşımıza çıkar. Bu kez yaratımın değil, devamlılığın merkezindedir. Adı ise Umayyana'dır. Umayyana yaratımı başlatmaz. Kozmik yasayı koymaz ama yaratılan hayatın dağılmamasını sağlar. Doğum anı Türk kozmolojisinde sıradan bir olay değildir. Ruhun bu evrene kabul edildiği en kırılgan andır. Umayyana bu kırılgan anın koruyucusudur. Altay ve Yakut anlatılarında Umay'ın göğün katlarında yaşadığı ışıkla, kuşla ve nefesle ilişkilendirildiği anlatılır. Her doğumda ruhun bedene tutunup tutunamayacağı son ana kadar belirsizdir. Umay'ın görevi bu tutunmayı sağlamaktır. Bu yüzden Umayyana annelikle sınırlı bir figür değildir. O soyun hafızasıdır, devamının sigortasıdır. Akana yaratımın başlaması gerektiğini hatırlatır. Umayyana ise başlayan şeyin yarım kalmamasını sağlar. Biri ilhamdır, diğeri muhafaza. Biri zamanın geldiğini söyler, diğeri zamanın boşa gitmesine izin vermez. İşte bu yüzden Türk kozmolojisinde kadın sonradan eklenmiş bir figür değildir. Ne istisnadır ne de süs. Başlangıçta da vardır, devamda da. Ve yaşam sürdükçe oradadır. Kozmik düzen kuruldu, yasa yerini buldu, yaratım başladı, hayat devam etti. Ama bu düzen kendi haline bırakıldığında ayakta kalamazdı. Çünkü insan hep hata yaptı, unuttu, sınırı aştı. Türk kozmolojisinde bozulan düzeni onaranlar her zaman aracılar olmuştu. İşte bu noktada kadın bir kez daha sahneye çıktı. Bu kez tanrısal bir figür olarak değil, ruhani bir taşıyıcı olarak. Ruhani kadınlar gökle yer arasında gidip gelen, görünmeyeni görebilen, duyulmayanı işitebilen figürlerdi.
Onlar ne tanrıydı ne de sıradan insan. Ama sıradan insanların tanrısal düzene temas edebildiği tek kapıydılar. Bu yüzden Türk kültüründe kamlık, şamanlık, bilicilik yalnızca erkeklere ait değildi. Aksine en eski anlatılarda ruhani gücün taşıyıcısı çoğu zaman kadındı. Kadın kamlar yalnızca ritüel yapan kişiler değildi. Onlar doğumu bilir, ölümü tanır, hastalığın nereden geldiğini sezebilirdi. Bir çocuk sürekli ağlıyorsa, bir av bereketsizse, bir oba üst üste felaketler yaşıyorsa. Sebep görünürde değildi. Ruhani kadınlar sebebi görünmeyen yerde arardı. Çünkü onların bilgisi kitaptan değil, deneyimden ve sezgiden gelirdi. Bu sezgi kadını tehlikeli de kılardı. Ruhani kadınlar hem saygı görür hem de mesafeyle izlenirdi. Çünkü gökle çok yakın olmak yerden uzaklaşma riski taşırdı. Bu yüzden birçok anlatıda ruhani kadın figürü yalnız yaşar, kenarda durur, toplumun tam ortasında bulunmazdı. Ama ihtiyaç anında ilk çağrılan da o olurdu. Ruhani kadınlar geleceği söylemezdi. Onlar yönü gösterip şunu yap demezler, buraya bak derlerdi. Bu yüzden kehanetleri kesin değildi, uyarıydı. Türk kozmolojisinde gelecek yazılı değildi ama işaretliydi. Ve bu işaretleri okuyabilenler çoğu zaman kadınlardı. Burada çok önemli bir kırılma var. Ruhani kadın güçlü olduğu için değil, dengeyi sezebildiği için önemliydi. Yani mesele kudret değil, uyumdu. Kadim Türk toplumunda kadın yalnızca doğuran ya da koruyan değil, aynı zamanda uyaran, hatırlatan, dengeyi işaret eden figürdü. Ama bu rol zamanla daralacaktı. Ruhani kadın önce anlaşılmaz bulunacak, sonra tehlikeli sayılacak, en sonunda da anlatıların dışına itilecekti. Ve bu dışlanma bir sonraki kadın tipini doğuracaktı. Korkulan kadını. Ruhani kadın dengeyi sezdiği için gerekliydi ama bu sezgi her zaman hoş karşılanmadı. Çünkü görünmeyeni görmek yalnızca bilgelik değil, aynı zamanda tehdit demekti. Kadim Türk anlatılarında ruhani güce sahip kadın yalnızca saygı görmedi, aynı zamanda korkuldu. Bu korku kadının kötü olmasından değil, kontrol edilememesinden doğdu. Ruhani kadın söylenmeyeni sezmişti. Yaklaşan felaketi, bozulacak dengeyi henüz kimse fark etmeden görmüştü. Ama her uyarı dinlenmedi. Uyarı dinlenmediğinde de suçlu aranmıştı. Ve çoğu zaman bu suç kadının bilgisine yüklenmişti. Böylece anlatılar değişmişti. Ruhani kadın artık yalnızca aracı değil, tehlikeli bir figür olarak anılmaya başlanmıştı. Bilgisi karanlıkla ilişkilendirilmişti. Sezgisi uğursuzluk sayılmıştı. Toplumun merkezinden yavaş yavaş uzaklaştırılmıştı. Önce yalnız bırakılmıştı, sonra isimleri fısıltıya dönüşmüştü. En sonunda korkunun bedenine hapsedilmişti. İşte bu noktada korkulan kadın tek bir kimlik olarak kalmamıştı. Farklı adlarla, farklı yüzlerle aynı korkunun bedenine bürünmüştü. Mesela doğumdan sonra ortaya çıkan felaketlerde lohusa kadınların yalnız bırakılmamasının nedeni al karısı anlatılarıyla açıklanmıştı. Yeni doğan bebeğe musallat olan anne ile çocuk arasındaki bağ koparan bu figür, korunmasız kalan doğum eşiğinin korku haline gelmiş yansımasıydı. Bazı anlatılarda bu figür Albasta adıyla anılmış, ateşten, demirden ve ışıktan korktuğu söylenmişti. Anlatı değişmişti ama korkunun kaynağı değişmemişti. Kontrol edilemeyen kadın bilgisi. Korkulan kadın yalnızca doğumla ilişkilendirilmemişti. Suyun kenarında görülen kadın figürleri de aynı korkunun başka bir yüzüydü. Irmak boylarında, göl kıyılarında, hamam gibi kapalı su mekanlarında beliren kadınlar, insanı çağıran, yanına çeken figürler olarak anlatılmıştı. Bu anlatılarda su yaşam kadar kayboluşun da mekanıydı ve suyun başında görülen kadın, eşik bilgisinin tehlikeli sayılan haline dönüşmüştü. Korku yalnızca mekana değil, kişiye de yüklenmişti. Toplumun kenarında yaşayan yaşlı dul ya da yalnız kadınlar çoğu zaman bu korkunun taşıyıcısı sayılmıştı. Bilir ama söylemez denilen, fazla görmüş olduğu düşünülen bu kadınlar saygıyla değil temkinle anılmıştı. Bilgileri vardı ama yerleri yoktu. Bu yüzden korkulan kadın yalnızca mitolojik değil, toplumsal bir figür haline de gelmişti. Bu noktadan sonra kadın figürü ikiye ayrılmıştı. Bir yanda koruyan, bereket getiren, makbul olan kadın vardı. Diğer yanda ise bilgisiyle rahatsız eden, sorular soran, dengeyi hatırlatan kadın. Yani korkulan kadın. Korkulan kadın her zaman kötülük yapmamıştı ama kötülükle ilişkilendirilmişti. Geceyle, ıssızlıkla, eşiklerle anılmıştı. Anadolu anlatılarında çarşamba karısı diye adlandırılan figür, geceyle gündüz arasındaki sınırda ortaya çıkan bir eşik varlığı olarak tarif edilmişti. Issız yollarda görülen, insanı yolundan eden kadın silüetleri aynı korkunun başka bir yüzüydü.
Doğumdan sonra yaşanan ölümler, hastalıklar, açıklanamayan felaketler onun adına yazılmıştı. Oysa bu anlatılarda korkulan kadın çoğu zaman bozulan dengenin sonucuydu. Zamanla bu figür masallara, söylencelere ve korku hikayelerine taşınmıştı. İsimleri değişmişti, yüzleri kararmıştı ama kökü aynı kalmıştı. Bir zamanlar dengeyi sezebilen kadın artık dengenin tehdidi olarak görülmüştü. Burada anlatılan figürler Batı toplumlarındaki cadı anlatılarıyla aynı değildi. Türk kozmolojisinde kadın kötülüğü seçen bir varlık olarak değil, dengenin bozulmasıyla korkuya dönüştürülen bir figür olarak ortaya çıkmıştı. Bu kararma kozmolojik değil, tarihsel ve toplumsal bir kaymaydı. Bu dönüşümle birlikte kadının bilgisi daraltılmıştı. Ruhani kadın susturulmuş, korkulan kadın anlatılara hapsedilmişti. Ve böylece kadın figürü ilk kez kontrol edilmesi gereken bir varlık haline gelmişti. Ama bu hikaye burada bitmemişti. Çünkü bazı kadınlar korkuyla anılmayı kabul etmemişti. Bilgilerini gizlemiş, güçlerini başka bir yerde taşımışlardı. Ve bu yol kadını başka bir sahneye taşımıştı. Yani destanlara. Korkulan kadın anlatıların dışına itilmişti. Bilgisi karartılmış, varlığı sınırların ötesine sürülmüştü. Ama her toplum uzun süre kendi hafızasına sırtını dönemezdi. Çünkü kriz geldiğinde, savaş başladığında, düzen yeniden kurulmak zorunda kaldığında unutulan bilgiye yeniden ihtiyaç duyulmuştu. İşte tam bu noktada kadın figürü bir kez daha anlatılara geri çağrılmıştı. Bu kez korkuyla değil ama destanlarla. Destanlar toplumun kendini yeniden kurduğu anlatılardı. Yenilgiden sonra ayağa kalkma, dağılmadan sonra toparlanma hikayeleriydi. Ve bu hikayelerde kadının yeniden görünür olmuştu. Bozkurt Ana, Türklerin yeniden doğuş anlatısında yol gösteren figür olarak ortaya çıkmıştı. Bir halkın günü onun işaretiyle belirlenmişti. Ama artık yalnızca ruhani bir aracı değil, eyleyen, karar veren, yön gösteren bir figür olmuştu. Destan kadınları kenarda durmamıştı, saklanmamıştı, at binmişti, silah kuşanmıştı, söz söylemişti. Banu Çiçek kendisine biçilen rolü kabul etmemiş, evlilik için güç ve zeka şartı koymuştu. Seçilen değil seçen olmuştu. Ama asıl güçleri yalnızca kılıçta ya da bedende değildi. Onlar ne zaman savaşılacağını, ne zaman geri çekileceğini bilen figürlerdi. Selcan Hatun yalnızca savaşta değil, obanın savunmasında da yer almıştı. Erkeğin arkasında değil, yanında yürümüştü. Yani güçleri zaman bilgisiyle birleşmişti. Bazı destanlarda kadın doğrudan yol gösteren bir figür olarak ortaya çıkmıştı. Rüyada görünmüş, işaret vermiş, kahramanı uyarmıştı. Oğuz Kağan'ın annesi gökten inen ışıkla hamile kalmış, Oğuz'un sıradan bir çocuk olmadığını daha doğmadan ilan etmişti. Bazılarında ise bizzat sahnenin içindeydi. Kendi kaderi hakkında karar vermişti. Kimi zaman evliliği reddetmiş, kimi zaman şart koymuş, kimi zaman da savaşı seçmişti. Burla Hatun kriz anlarında yalnızca eş değil, düzeni ayakta tutan akıl olmuştu. Bu kadınlar itaat eden değil, müzakere eden figürlerdi. Destanlarda kadın erkekle karşı karşıya konmamıştı. Onun alternatifi değil, tamamlayıcısıydı. Erkek güçle ilerlerken kadının aklıyla yön vermişti. Oğuz Kağan'ın eşleri gökten gelen ve yerden çıkan kız anlatılarıyla gök-yer dengesinin soy üzerinde kurulduğu figürler olmuştu. Bu yüzden destanlarda düzen tek taraflı kurulmamıştı. Birlikte yürünmüştü. Burada çok önemli bir fark ortaya çıkmıştı. Ruhani kadın dengeyi sezmişti. Korkulan kadın bu sezgi yüzünden dışlanmıştı. Destan kadını ise aynı sezgiyi kamusal alana geri taşımıştı. Artık bilgi gizlenmiyor, korkuyla bastırılmıyordu. Kontrol altına alınmış, toplumsal düzenin içine yerleştirilmişti. Ama bu geri dönüş tam bir özgürlük değildi. Destan kadını görünürdü ama sınırları vardı. Güçlüydü ama çoğu zaman olağanüstü olmak zorundaydı. Yani kadın ancak destansı olduğu ölçüde kabul görmüştü. Bu da yeni bir kırılmanın işaretiydi. Çünkü her kadın destan yazamazdı ama her kadın hayatı taşırdı. İşte bu gerilim kadın figürünü bir sonraki aşamaya taşıyacaktı. Destandan gündelik hayata ama ondan önce kadının gücünün devletle temas ettiği bir alan vardı. Ve orada kadın bir kez daha sahnenin merkezine çıkacaktı. Bu kez adı şuydu: Hatun. Destan bittiğinde kadın sahneden inmedi. Sadece biçim değiştirdi. Çünkü destan olağanüstü zamanların anlatısıydı. Ama hayat olağan haliyle devam ediyordu. Devlet kuruldu, ordu yerleşti, toprak sınırlandı, düzen kalıcı hale geldi. Ve bu yeni düzende kadının adı artık Hatun'du. Hatun bir ünvandı. Ama süs değil, yetki ifade ederdi. Hatun demek yalnızca bir hükümdarın eşi demek değildi. Hatun devletin yarısını temsil eden figürdü.
Bu yüzden eski Türk devletlerinde Hakan tek başına hükmetmezdi. Otağı iki direk üzerine kurulurdu. Biri Hakan, diğeri Hatun. Hatun kurultayda bulunurdu, elçi kabul ederdi, mühür taşırdı, buyruklarda adı geçerdi. Çin ve Bizans kaynakları Göktürk hatunlarının elçileri doğrudan kabul ettiğini, antlaşma görüşmelerinde söz sahibi olduğunu açıkça yazdı. Çünkü iktidar tek bedene ait değildi. Kut iki taşıyıcıya birden verilmişti. Bu yetki sembolik değildi. Savaşta hatun obayı yönetirdi. Hakan seferdeyken iş düzeni o tutardı. Barışta antlaşmaların yüzü olurdu. Diplomasi de devletin sözüydü. Uygur devlet geleneğinde hatunlar yalnızca eş değil, devlet adına karar veren aktörlerdi. Uygur yazışmalarında hatun adı Hakan'la birlikte anılırdı. Çünkü hatun devletin hafızasıydı. Hakan değişebilirdi ama düzen hatunla sürerdi. Bu yüzden tarih sahnesinde kadının ilk kez bu kadar açık ve bu kadar kalıcı biçimde görünür oldu. Mesela Tomris Hatun, Yunan kaynaklarının Masagetler dediği Saka dünyasında yalnızca bir figür değil, Bozkır'ın devlet aklını temsil eden bir hükümdardı. Savaşı başlatan da bitiren de oydu. Onun iktidarı olağanüstü değil, doğrudandı. Göktürklerde ise Hatun'un mührü, Hakan'ın mührüyle birlikte anılırdı. İlbilgi Hatun, devletin yeniden toparlandığı bir dönemde sadece eş değil, kurucu iradenin parçasıydı. Bu durum istisna değildi. Bozkır devletlerinde hatun sürekli bir iktidar unsuruydu. Moğol dünyasında da aynı gelenek sürmüştü. Börte Hatun yalnızca Cengiz Han'ın eşi değil, meşruiyetin taşıyıcısıydı. Oğulların haklı soyu onun üzerinden tanımlanmıştı. Devletin sürekliliği hatun üzerinden garanti altına alınmıştı. Bu da gösteriyordu ki hatun yalnızca bugünü değil, geleceği de temsil ediyordu. Burada çok önemli bir dönüşüm yaşanmıştı. Ruhani kadın dengeyi sezmişti. Destan kadını krizde sahneye çıkmıştı. Hatun ise dengeyi kalıcı hale getirmişti. Artık kadın olağanüstü olmak zorunda değildi. Görünür olmak için destan yazması gerekmiyordu. Yetkisi sistemle güvence altına alınmıştı. Ama bu düzende sonsuz değildi. Zamanla devletler değişti. Dini yorumlar sertleşti, merkezileşme arttı ve hatunun yetkisi yavaş yavaş daraltıldı. Adı kaldı, mührü silindi. Sözü törensel hale getirildi. Hatun yeniden görünmez olmaya başladı. İşte bugün kadim Türk kadını neredeydi diye sormamızın sebebi tam olarak da budur. Kadın kaybolmadı, sadece anlatıdan çıkarıldı. Ama izleri hala duruyor. Destanlarda, devlet kayıtlarında, ünvanlarda ve bu izler bize çok net bir şey söylüyor. Kadim Türk toplumunda kadın ne istisnaydı ne de gölge. O düzenin ta kendisiydi. Devlet kurulduktan, savaşlar bittikten, destanlar sustuktan sonra hayat devam ederdi. Ve hayatın devam etmesini sağlayan şey çoğu zaman görünmeyen bir emek olan kadındı. Kadim Türk toplumunda kadın yalnızca olağanüstü anların figürü değildi. Asıl gücü olağan günlerde ortaya çıkardı. Göç başladığında, çadır sökülürken, sürüler yürürken, çocuklar ağlarken. Hayat dağılmasın diye bir düzen ayakta tutan hep vardı, o da kadındı. Kadın obanın iç ritmini bilirdi. Mesela ne zaman yola çıkılacağını, ne zaman durulacağını, ne zaman beklenmesi gerektiği gibi. Çünkü gündelik hayat yasayla değil zamanla yönetilirdi. Ve zaman bilgisi çoğu zaman kadındaydı. Erkek seferdeyken kadın yalnız kalmazdı. Obayı yönetirdi, üretimi sürdürürdü, çocukları büyütür, yaşlıları korur, hayvanları idare ederdi. Bu bir yardım değildi, bu sistemin kendisiydi. Kadın yalnızca evin içini değil, hayatın tamamını taşırdı. Süt sağılırken, gün eğrilirken, keçe yapılırken ekonomi sessizce dönerdi. Ve bu sessizlik zayıflık değil, süreklilikti. Gündelik hayatta kadın komut vermezdi ama düzeni kurardı. Bağırmazdı ama herkes ne yapacağını bilirdi. Bu yüzden kadim Türk toplumunda otorite her zaman sesle kurulmazdı. Bazen bir bakış, bazen bir susuş, bazen de doğru zamanda yapılan küçük bir müdahale hayatı rayına sokardı. Kadın çocuğa ilk kelimeyi öğretirdi, ilk masalı anlatırdı, soyu hatırlatırdı. Yani hafıza önce onun ağzından çıkardı. Bir toplumun dili önce annenin dilinde şekillenirdi. Bu yüzden kültür önce evin içinde kurulurdu. Gündelik hayatın kadının ne destan kahramanıydı ne de devlet yöneticisiydi. Ama destanlar onun yetiştirdiği çocuklarla yazılırdı. Devletler onun kurduğu düzenin üzerine inşa edilirdi. O yüzden bu kadın en az görülen ama en vazgeçilmez figürdü. Ve tam da bu yüzden bu kadın uzun süre fark edilmedi. Çünkü o düzeni kurarken görünmezdi. Hayat aksamasın diye kendini geri çekerdi. Ama düzen değişmeye başladığında ilk silikleşen de o oldu. Kadın hala oradaydı, çalışıyordu, taşıyordu, sürdürüyordu ama artık bu emek bilgi olarak değil, alışkanlık olarak görülüyordu. İşte kadim bir düzen böyle çözülmeye başladı. Sessizce, adı konmadan ve fark edilmeden. Kadim düzen bir anda yıkılmadı. Bir savaşla, bir fermanla, bir yasakla da olmadı. Kırılma yavaş geldi.
Önce dil değişti, sonra yorum, en sonunda alışkanlık. Başlangıçta sorun kadının gücü değildi. Sorun bu gücün nereden geldiğinin unutulmasıydı. Kozmolojide kadın dengeyle ilişkiliydi, ruhaniydi, sezgiydi, aracıydı. Ama bu dil zamanla sadeleştirildi. Sadeleşti derken eksiltildi. Merkezi yapılar güçlendikçe düzen yukarı kurulmaya başladı. Artık denge karşılıklı değil, tek yönlü düşünülüyordu. Kut paylaşılan bir yük olmaktan çıktı. Taşınan değil, verilen bir ayrıcalık gibi okunmaya başladı. Ve bu okumada kadının yeri daraldı. Ruhani bilgi tehlikeli bulundu. Sezgi belirsiz sayıldı. Görünmeyeni okuma yetisi kontrol edilemez kabul edildi. Bu yüzden kadın önce merkezden çekildi. Sonra temsil gücünü kaybetti. En sonunda da anlatıdan silindi. Bu silinme yasak kelimesiyle olmadı. Gerek yok denildi. Zaten böyle denildi. Doğal olan bu denildi. Ve her denildiğinde bir parça daha kayboldu. Kadın hala doğuruyordu, çalışıyordu, üretiyordu ama artık bu üretim bilgi olarak görülmüyordu. Bilgi erkekti, düzen erkekti, yetki erkekti, kadın ise destekti. Böylece çok büyük bir şey oldu. Kadın sistemden çıkarılmadı. Sistemin altına indirildi. Görünürlük kaybolmadı ama anlam kayboldu. Bu kırılma tek bir coğrafyada yaşanmadı. Zamana yayıldı. Yorumdan yoruma aktı. Yeni düzenlere uyum sağladı. Ama izlerini hiç kaybetmedi. Çünkü ne kadar bastırılırsa bastırılsın, kadının taşıdığı hafıza tamamen silinmedi. Sadece hatırlanmaz oldu. Ve işte bugün kadim Türk kadını konuşulurken boşluk hissedilmesinin sebebi de bu. Bir şeyler eksik gibi gelir hep. Ama ne olduğu da tam anlatılamaz. Çünkü eksik olan bir figür değil, bir bakış açısıdır. Ve belki de artık sorulması gereken soru kadim Türk kadını neredeydi değil, onu ne zaman ve neden görmezden gelmeye başladık olmalıdır. Evet, bu videoda kadim Türk kadının ne kadar güçlüğünü kanıtlamaya çalışmadım. Buna gerek yoktu çünkü. Asıl mesele bu gücün nereden geldiğini hatırlamak ve hatırlatmaktı. Çünkü bu güç tesadüfen ortaya çıkmadı. Kozmolojide vardı, ruhani düzlemde vardı, destanda vardı, devlette vardı. Gündelik hayatın tam ortasındaydı. Kadın Türk düşünce sistemine sonradan eklenmiş bir figür değildi. Ta en başından beri oradaydı. Zamanla değişen şey kadın değil, ona bakma biçimiydi. Kadın gitmedi. Rolü daraltıldı. Yetkisi sessizleştirildi. Bilgisi görünmez kılındı. Taşıdığı hafıza arka plana itildi. Ve bugün geriye dönüp bakıldığında sanki hiç yokmuş gibi konuşulmaya başlandı. Oysa izler hala duruyor. Masallarda duruyor, destanlarda, ünvanlarda, kelimelerde duruyor. Bazen bir hatunda, bazen bir hanımda, bazen de fark etmeden kullandığımız bir dil kalıbında. Bu yüzden mesele kadını yeniden tanımlamak değil. Mesele unutulan bir düzeni hatırlamak. Kadının ne olması gerektiğini yeniden söylemek değil, bir zamanlar ne olduğunu fark etmek. Kadim Türk kadını kaybolmadı, sadece görmezden gelindi ve belki de artık bu görmezden gelişin nedenlerini sormanın tam zamanı. Evet, bir dahaki videoda Türk mitolojisindeki hayvan sembollerini işleyeceğim. Merak ediyorsan kanala abone olmayı sakın unutma.